canımlar, hala çoğu öğrenciler soruyorlar ki hocam adverb ya da zarf İngilizce ne? Nasıl yapabilirim? Cümlede nerede yer alır? Ya da anlamı ne? Nasıl? Ne onlar? Çok kolay canım. Bu videoda ve sonraki epizodda söyleyeceğim ki 8 type of adverbs yani zarflar, 8 farklı zarf türleri var. Bu epizoda ve sonraki epizoda hepsini söyleyeceğim. Merak etme, çok kolay. O zaman abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. So, let's start. What is adverb? Zarf. İngilizce grameri anlamı ne? Ne yapıyor? Adverb describe a verb, an adjective and an adverb. Adverbs cümlede, zarflar cümledeki niteleyen ve etkileyen kelimelerdir. Adverb used to first part of sentence or in the middle or at the end of sentence. Yani zarflar çoğu yerler cümlede yer alır. Farklı zarflar ya da farklı adverbs onlar ne? 8 types of adverbs. Frequency, time, manner, place, certainty, degree, attitude, and conjunction. When you want to ask about how often, ne sıklıkla, eğer onu sormak istersin, adverbs of frequency. When you want to ask about when, time, adverbs of time. When you want to ask about how, adverb of manner. Yani nasıl, huy, tutum, hareketler, how. When you want to ask about where, yer, yani eğer sorun yer, yani nerede o yer belli olmak ister misin? Adverbs of place. When you want to ask about how certainty, ne kesinlikle, eğer onu sormak istersin, adverb of certainty. If you want to ask about how much, ne kadar, adverb of degree, derece, kaç derece, ne kadar. If you want to ask about how clear, ne kadar açık, davranış, tutum, adverb of attitude. And when you want to connect to sentence, yani bağlanç, conjunction, adverb of conjunction. O zaman bu epizodda adverb of frequency, adverb of time and adverb of manner. Sonraki epizodda yani ikinci epizodda adverb of place, adverb of certainty, adverb of degree, adverb of attitude and adverb of conjunction. Bir şeyin ne sıklıkta sorduğun ifade etmek, adverb of frequency. Bunu kullanabilirsin. Ne mesela? I usually go to the gym on Sunday. She always wakes up at 8 a.m. He rarely eats cockroach. I never smoke cigarettes. Never, rarely, usually, always. Bunlar adverb of frequency. %0, %100'e kadar. Bunları çok güzel kullanabilirsin. How often, ne sıklıkta. Always, her zaman. Sometimes, never, hiç zaman, asla. Adverb of time. Adverb of time tell us when, where it happened or will happen. Zaman zarfı when, ne zaman, o fiili ne zaman söylemek ister, o fiili belli yapıyor. Yani ne zaman. For example, I will go to the festival
tomorrow. She will be there soon. Yesterday, I visited Topkapi. I'm currently working as a teacher. Tomorrow, later, soon, all day, yesterday, currently, bunlar time. When, ne zaman. Adverb of time. Day, week, year, decade, season. If you just add next or last, you can make new words. Eğer next ya da last eklersin, anlamı da değişiyor. For example, next year, last summer, next decade. Adverbs of manner. Hal zarfları, tarz zarfları. Express how something happened. Nasıl, how, nasıl. Adverb of manner çok önemli. Biraz daha zor ama çok önemli. Çoğu epizodda ben yaptım ki sıfat ne? What is adjective in English? İzlediniz mi? Bunlar size çok yardım ediyor bu epizodda. If you just add ly to adjective, you can make adverb. Eğer sıfatları ly eklersin, adverb oluyor. Çok kolay. For example, terrible, terribly, cheerful, cheerfully, peaceful, peacefully, slow, slowly, quiet, quietly, sessiz, sessizce, secret, secretly, gizli, gizlice. For example, she plays the violin terribly. O kız çok kötü keman çalıyor. Without surgery, this animal will die slowly and painfully. Ameliyat olmadan bu hayvanlar yavaşça ve acele bir şekilde ölecek. Eğer senin sıfatın mesela happy gibi sonuncu harf y oluyor happily. Ama 3 tane daha sıfat var ki onlar irregular, düzensiz. Yani well, adjective, well, adverb. Hard, adjective, hard, adverb. Fast, adjective, fast, adverb. Bunlar ly gelmez. Another word, bad, adjective, noun, and adverb. For example, I need that money bad. Bu cümlede bad, adverb. Ama bad eğer ly de eklersin, badly, adverb, zarf. For example, the world suffered badly during corona time. Burada badly, zarf, adverb. Ama nasıl anlıyorsun ki bu badly ya da bad, adverb ya da adjective ya da tabii ki belli. Çoğu epizodda yaptım ki verb ne, fiil ne İngilizcede. Ya da çoğu epizodda yaptım ki isim, noun cümlede nerede yer alır? Burada nasıl anlıyorsun ki bad bir isim? Eğer o epizodlar izlersin anlıyorsun. Ya da bu epizodda bad ya da badly, adverb, fiilden sonra cümlede yer alır. O zaman bu cümlede sen çok açık, çok rahat anlıyorsun ki bad ya da badly bu cümlede adverb. Anlamı o kadar değişmez ama hangisi cümlede kullanırsın bu önemli. Nasıl öğrenebilirsin? Çalışmak lazım. Kitap okumayı lazım, film izlemeyi lazım, podcast, müzik bunlar lazım. Otomatikli siz de öğreniyorsun. Çok kolay. What is linking verbs? Geçenki epizodda dedim ki fiil ne ve farklı fiiller ne? Hatta orada dedim ki linking verbs onlar ne? Linking verbs be, seem and become. Başka fiiller sensory verbs, duyusal fiiller look, sound, smell, taste, feel. Bunlar da duyusal fiiller. Bu fiilden sonra hiç zaman adverbs gelmez. Yani bu fiiller eğer cümlede varsa sadece sonraki
ya da sıfat oluyor ya da başka kelimeler. Hiç zaman adverb gelmez. For example, she is horrible. Horrible sıfat, adjective. Horribly is and is are'den sonra adverb gelmez. Next example, she seems nice. Nicely, it become dark. Darkly, she looks good. She looks well. Yanlış. Ama eğer söylersin, she speaks English very well. Doğru. This song sounds great. Greatly, the roses smells beautiful. Beautifully, this food tastes awful. Awfully, no. I feel weak today. Weakly, adverb olmaz. Gelmez. Doğru değil. Weak, adjective. Önceki epizodda ben dedim ki eğer bir sıfat yapmak istersen ly de ekleyebilirsin ve o kelime, o harf ya o kelime sıfat oluyor. Li, bu da anlamı yani like, gibi. Friend, arkadaş. Friendly, kanka gibi. Samimi. Day, gün. Daily, günlük. Cost, maliyet. Costly, pahalı. Çoğu sıfatlar, adjective ve çoğu adverbs, zarflar, sonuncu harfler ly. Ama bunlara hiç zaman karışma. Tamam mı? Eğer isimden önce bir kelime ly beraber gelirse o adjective, ama eğer cümlede fiilden sonra bir kelime ly beraber gelirse adverb. Lovely, lonely, ugly, unlikely, likely, silly, deadly, costly and friendly, bunlar adjective. Karışma. Eğer bunlar da cümlede doğru yerler gelirse adjective, eğer doğru yerde yani fiilden sonra gelirse adverb. It was a lively discussion. Bu cümlede lively sıfat, isimden önce. She has a lovely daughter. Daughter, noun. Lovely sıfat, adjective. Bazı sıfatlar ve bazı zarflar bunlar aynı gibi. Ya da ly yok ya da ly de eğer varsa hem de zarf hem de adverb. For example, fast, hard, high, late, near, straight, wrong, daily, early and başka kelimeler. Bunlar yani hem de sıfat hem de zarf aynı şekil. Eğer fastly söylersin yanlış. Hardly zaten anlamı değişiyor. Hardly başka kelime anlamı var. Hard sıfat hard, adverb ya da zarf da hard. Lately, biliyorum lately de var ama anlamı farklı. For example, it is a fast car. Bu cümlede fast doğru adjective isimden önce. He drove fast. Bu cümlede fiilden sonra adverb. Yani fast bu cümlede adverb, zarf. A fast car goes fast. Birinci fast. Adjective, sonraki adverb. Doğru. Hard work pays. Hard. Adjective. You must work hard. Adverb. Aferin sana canımlar. Çok güzel öğrendin ki adverb ya da zarflar İngilizce ne? Adverb of frequency, adverb of time, adverb of manner. Ben dedim genellikle adverbs fiilden sonra cümlede gelir. Ama hem de beginning, hem de in middle, hem de last part of sentence olabilir yani. O kadar kesin söylemez ki adverb cümlede nerede yer alır çünkü değişebilir. Ama eğer çalışırsın daha öğrenebilirsin ve
kullanacaksın. Eminim. Sonraki epizodda devam edeceğim ki adverb of place, adverb of certainty, adverb of conjunction, adverb of attitude and adverb of degree. Onlar ne? Unutmayın lütfen. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Teşekkür ederim canımlar. Kolay gelsin. Have a good day. Hoşça kalın canımlar.